Herkese merhabalar. Taş Kağıt Müzik programına hoş geldiniz. Bugün bana eşlik etmek üzere eski ve sevdiğim bir öğrencim olan Ceylan Özkar mikrofonun diğer ucunda. Hoş geldin Ceylan. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. İyiyim. Bugün anlatacağım besteciyle biraz farklı bir dünyaya yol alacağız. Sanatçıların sosyal hayatını nasıl biliriz ya da iş hayatını nasıl hayal ederiz? Yani genelde sanki sanatçılar böyle çok düzenli bir yaşama sahip değillermiş gibi gözüküyor. Özgür, çok serbest, ilham Acılar geldikçe bir içinde, şeyler yapan. acılar Aynen. içinde kıvranan, Varoluşsal sancılar çeken. para kazanamayan, hatta ailelerin kafasında bile hep bu imaj vardır ya, sanat yaparsan kesinlikle parasız kalırsın. Yani bu yüzyıllardır her bestecide de gördüğümüz üzere, her yaratıcıda, her dönemde, hala günümüzde bile tartıştığımız bir konu. Sanatçılar düzenli bir hayat kurup para kazanabilirler mi? İşte bugün anlatacağımız besteci tam da bunun güzel bir örneği. Düzenli bir yaşam ve yaratıcılık aynı anda nasıl olur? Joseph Haydn. Joseph Haydn 1732 yılında doğuyor ve 1809 yılında ölüyor. Klasik dönemdeyiz şu anda. Klasik dönemde neyi daha çok vurguluyor? Bütün sanat kolları, edebiyat, resim, daha çok akılcılığı ön plana koyuyor. Aristokrasinin altın çağı olduğu gibi aynı zamanda dönemin sonunda aristokrasinin bir devrimle başka bir hale bürüneceği bir dönemdeyiz. Klasik dönem deyince aklımıza 3 tane besteci gelecek. Haydn, Mozart, Beethoven. 12 çocuklu fakir bir ailenin evladı olarak dünyaya geliyor. Müziğe karşı yeteneği var fakat hiç enstrümanı yok. Çocukken çünkü çocukluklarında besteciler müzik aletleriyle daha yakın temas kurmaları onları daha çabuk eğitiyor. Ama Berlioz'da da gördüğümüz üzere belli bir yaştan sonra da kendimizi başka bir noktada geliştirip ispat edebiliyoruz. Burada biraz farklı bir durum var. Ailesi onu orgçu olan bir akrabasına gönderiyor. Kilise orgu çalan bir akrabası var. Nerede? Saint Stephen Katedrali'nde. Orada koroda şarkı söylemeye başlıyor ve koroda şarkı söylemesi tam 9 yıl sürüyor. Yani müziğin içinde kalıyor, tabandaki eğitimi alıyor. Fakat koro sırasında arkadaşının saçını kestiği için korodan atılıyor. Burada aynı zamanda harpsichord dediğimiz bir aletimiz var. Ve bu piyanonun atası sayılan bir enstrüman. Piyanoya benziyor ama piyanonun atası, farklı bir ses yapısı var zaten. Klavsen ya da harpsichord olarak bilinen enstrümanın. Bunu öğreniyor ve keman çalmaya başlıyor. Bu Saint Stephen Katedrali'nden atıldıktan sonra gerçekten açlık sınırına geliyor Haydn. Ne yapacağını bilemiyor. Ve o noktada hem yavaş yavaş müzik çalışmaya başlıyor, piyano dersleri alıyor bir yandan. Bir yandan kendini geliştirmeye başlıyor ve o sırada aristokratlarla tanışıyor. Ne oldu yine? Sosyal çevreye geldik. Aynen. Network yapıldı. Tabii ki. Ve böylece hayatındaki en önemli kararlardan bir tanesini alıp Esterhazy Sarayı'na Kapellmeister yardımcısı olarak atanıyor. Kapellmeister ne demek? Aslında günümüzün orkestra şefinin biraz daha yetkilendirilmiş hali. Yani o bütün orkestradan sorumlu kişi. Esterhazy Sarayı'na gitmeden önce Haydn'ın biraz özel hayatından bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, Bir küçük dedikodu yapalım bu bölümde. Hemen özel hayatından bir küçük an paylaşalım efendim. Esterhazy'lere gitmeden evvel aldığı derslerle aristokratlarla tanıştığından bahsettik. Bu tanışmalar esnasında farklı farklı aristokratların ailelerine ders vermeye de başlıyor. Ve ünü de artmaya başlıyor haliyle. Ve 2 yıl boyunca süren bu çalışmaların ardından kendi ifadesiyle hayatının hatasını yapıyor. Kimle tanışıyor? Maria Anna Aloysia Apollonia Keller'le tanışıyor. Ne kadar Biz da uzun kısaca bir isim. hep böyle bir vaftiz isimleri vesaire oluyor ya Ceylan, o yüzden epey uzun. Biz ona Maria Anna diyeceğiz Hı bu hı. andan itibaren. Maria Anna bir berberin kızı ve Haydn aslında onun kız kardeşine aşık. Hı. Fakat bir süre sonra kız kardeşi ile olmuyor. Kız kardeşi de ayrılıyor.
aileden manastıra yerleşiyor. O zaman ablası olan Maria Anna ile evlenmeye karar veriyor. Buna benzer bir hikaye galiba Mozart'ta da var değil mi hocam? Evet. Mozart biraz daha genç iken iki kız kardeşi Weberler'in ailesine konuk oluyor. Weberler de Aloysia Weber'e aşık oluyor. Daha sonra Aloysia Weber onu istemiyor, tercih etmiyor. O da bir süre sonra kız kardeşi Constanze ile evleniyor. Bu da enteresan, yani ablası olmayınca kız kardeşi, kız kardeşi olmayınca ablası, yani o aileden vazgeçmiyorlar. Bunu anlıyoruz. Evet. Mozart'la Haydn'ın ortak bir özelliği daha var efendim. Şimdi Maria Anna ile Haydn bir türlü anlaşamıyorlar evlendikten sonra. Çünkü ondan 3 yaş büyük. Biraz huysuz, dışarıda da çok sevilmeyen, sosyal hayatında çok sevilmeyen birisi Maria Anna. Haydn'ın şöyle ifadeleri var. Diyor ki, bu huysuz, çirkin, cadaloz kadınla neden evlendim diyor. Ve ona şöyle bir isim takıyor, cehennem zebanisi diyor. Oo. Şöyle ki ilk biyograficisi Haydn'ın şöyle bir ifade kullanmış. Karım çocuk doğuramıyordu ve bu nedenle diğer kadınların çekiciliğine daha az kayıtsız kaldım. Bir başkasına bakarsam kusura bakmayacaksın diyor. Haydn burada Hoş gözünüzden olmamış. bir küçük düştü. Ve gerçekten de evlilik dışı ilişkilerini de rasyonelleştiriyor bu arada. Evet. Biz tekrardan iş yaşamına geri dönüyoruz efendim. 1761 yılında Haydn hayatının en önemli kararını alıp Esterhazy Sarayı'na Kapellmeister yardımcısı olarak giriyor. O sırada Prens Paul Anton var. Prens Paul Anton Esterhazy, Macaristan'ın en büyük, en zengin ailelerinin başı. Eisenstadt'ta bir şatosu var. 200 konuk odalı bir şato. Ayrıca parklar, tiyatrolar. Biliyorsun Avrupa'daki bazı saraylar gerçekten büyük kompleks halinde. Koca bir site gibi. Dolayısıyla da Esterhazy Sarayı da onlardan bir tanesi. Prens Paul Anton Esterhazy, Macaristan'ın en büyük, en zengin ailelerinin başı. Dolayısıyla da ve müzik sevdalısı olduğu için de bu sarayında, Eisenstadt'taki bu sarayında bir orkestrası da var. Onun başında da bir müzik direktörü var, Kapellmeister. Kapellmeister yardımcısı olarak Haydn buraya göreve başlıyor. Aslında bir düzenli hayat başlıyor Ceylan baktığımız zaman. İşte en başta sorduğum soru da buydu aslında. Sanat yapan insanların düzenli hayat içerisinde, tırnak içinde söylüyorum, memur bir hayat içerisinde 9/6 neredeyse çalışarak müzik üretmesi, sanat üretmesi mümkün mü? Haydn'ın en önemli özelliği. Sana dönecek olursam hem seni de birazcık tanıtalım dinleyicilerimize. Sen böyle düzenli bir iş hayatında mısın yoksa böyle freelance, serbest bir yaşamda mısın? Yani ben aslında bildiğiniz 9-6'cıyım. 7 yıldır bu şekilde çalışıyorum, editörlük yapıyorum. Ama aynı zamanda yani şu an maalesef hobi olarak, umarım ileride bir gün meslek olarak yapabileceğim tiyatro ile ilgileniyorum. Bununla ilgili eğitimler alıyorum ve bu süreç hayatımda devam ediyor. Yani 9-6 çalışan biri olmanın dışında sanata bir şeyler yaratmaya ve üretmeye vakit ayırabiliyorum. Umarım bir gün bir noktada Haydn gibi çokça üretim yapmış olur. Umarım efendim. Çok bu noktada Berlioz sana bir önder olsun, mentor. Evet, evet, evet. Hiçbir şey için geç değil. Haydn şatoya girerken Esterhazy'lerin yanına bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşme bana çok ilginç geliyor. Detaylı çünkü bazı maddeler var. İzninizle onlardan biraz bahsedeceğim Lütfen. efendim. Joseph Haydn sarayın bir memuru sayılacaktır. Bu nedenle yüce majesteleri namuslu bir saray memuruna yakışır bir biçimde ağırbaşlı davranacağına ve yönettiği müzisyenlere özellikle majestelerin huzurunda müzik icra edildiğinde kabalık etmeyip kibar, ılımlı, sakin ve dürüst davranacağına, Kapellmeister yardımcısının kendisine bağlı olanlarla birlikte her zaman temiz ve üniformaları içinde görüneceğini, sorumlu olduğu herkesin kendilerine verilen talimatlara uymaları ve beyaz çoraplı, beyaz gömlekli ve 2 örgülü görünmelerini sağlayacağına iyi niyetle inanır. Günümüz iş sözleşmelerindeki
efendim işte genel ahlak ve kurallara uyacağına gibi bir madde Hı aslında hı. bu. Her gün sabah ve öğleden sonra bekleme odasında bekleyecekler. Majesteleri geldiğinde eğer müzik yapmalarını istiyorum ya da bugün müzik istemiyorum kararına bağlı olarak müzik gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek. Prensin ne kadar keyif düşkünü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ben de evimde bir orkestra olsun, daha doğrusu ev olmaz artık o tabii ki, şatomda. Canım istediği zaman çay içerken bir müzik çalınsın istiyorum demek isterdim. Ee, Mesela şöyle bir madde var, bu da ilginç. Müzisyenler arasında üzüntü verecek kavga ya da şikayet olursa Kapellmeister yardımcısı yani Haydn ekselanslarını bu tür ıvır zıvır işlerle canını sıkmamak için duruma uygun olarak meseleyi halledecektir. Diyor ki meseleyi bana getirmeyin. Aynen, beni uğraştırmayın böyle şeylerle. Ve de şöyle bir madde koymuş. O da çok ilginç geldi bana. Bir sürü madde var bu sözleşmede ama diyor ki bu prenslikte bestelediği her şey prensliğin malıdır. Dışarıya gönderilemez. Haydır'ın ürünü olarak sayılamaz ve çoğaltılamaz diyor. Telif Bu koymuş. noktada telif koymuş tabii ki. Telif yani burada üretilen burada kalır diyor. Ve bu prens ölüyor efendim. Prens Paul bir sene sadece hizmet edebiliyor Haydn. Peki hocam, bu noktada sormak istiyorum. Az önce işte çay içerken majesteleri acaba müzik isterler mi kısmına gelince, yani bu istediği müzik nasıl geliştiriliyor? Yani bir arz talep üzerinden mi beste yapıyor Haydn? Neler sunuyor? Şöyle ki aslında Haydn'ın şansı da oluşmuş oluyor bu durumda. Çünkü elinin altında bir orkestra var. Yani her bestecinin lüksü yok, böyle bir lüksü. Mesela Mozart'ın her daim elinin altında bir beste yapabileceği bir alan veya bir orkestra olmadığı için sürekli üretim zorunluluğu da yok. Şimdi hem kısırlaştırabilir besteciyi, sürekli bir şey üretmek zorunda kalmak, hem de bir şeyleri deneme fırsatı verebilir. Mesela Mozart ve Beethoven'dan farkı Haydn'ın bir takım gelişmeleri klasik dönemde başlatmasıdır. Nedir onlar? Mesela kuartet diye bir yaylı kuartet diye bir model geliştiriyor. Nedir? İki tane keman, yaylı dörtlüsü diyelim Türkçesi, yaylı dörtlüsü. İki keman, bir viola, bir violonsel. Buna yaylı dörtlüsü deniyor. Mesela senfoni sistemini oturtmuştur. Nedir senfoni sistemi? Şuraya düşünebiliriz aslında her dinleyici için, herkesin anlayabileceği bir noktada. Sonat diye bir form var. Genelde tek enstrüman ya da iki enstrüman için yapılıyor. Piyano sonatları, keman sonatları gibi. Bu sonat formunda bir tane A teması var. Bir tane B teması var. Sonra A tekrar geliyor. Aslında bu kadar basit bir form içerisinde. Bunu senfoniyle biraz daha süresini ve kapsamını arttırıyor. Dolayısıyla da senfoniler başlıyor. Şimdi az önceki soruna geri dönersek, Haydn senfoni konusunda gerçekten çok yaratıcı olmuştur. Belki yaratıcı olmak zorunda kalmıştır. Sürekli kendinde bir materyal arayışına girmiştir. O yüzden de senfonilerin isimleri bile mesela çok eğlencelidir. İşte sürpriz senfonisi, veda senfonisi, oyuncak senfonisi, saat senfonisi. Sürekli bir materyal arayışında çünkü Haydn. Bunlardan en ilginç olanlardan bir tanesi sürpriz senfonisi. Şimdi saray halkı yemek yiyor. Yemek yedikten sonra malum olduğu üzere bir rehavet çöker değil mi Ceylan? Böyle bir ağırlık. Şeker yükselmesi. Evet, mesela hep şeyde vardır. Ramazan'da mesela iftarlardan sonra herkes bir de tabii ki bir de ilk defa yemek yendiği için uzun saatler sonra iyice böyle bir gevşenir. İşte o noktada Haydn bir süre sonra bu yemek sonrası bu rehavetten rahatsız oluyor. Çünkü karşısında uyumaya başlıyorlar diye sesler gelmeye başlıyor. Bir yandan bir eser orada çalınıyor. Bunu düşünerek Sürpriz Senfonisi adında bir senfoni besteliyor. Senfoni ve çok sakin bir şekilde devam ederken bir anda vah diye bir ses geliyor orkestrada. Forte bir şey çalınıyor. Sonra tekrar devam ediliyor. O seslerde insanlar gerçekten yerlerinden zıplamışlar. Uyandırmış oluyor yani seyirciyi. Burada sürpriz senfonisi demiş. Haydn'ın senfonilerinin genel olarak böyle küçük tatlı hikayeleri var hocam. Benim için anlamlı hikayesi olan da Veda Senfonisi. Ondan böyle biraz bahsederseniz hem herkesin de çok hoşuna gideceğine eminim. Benim de çok sevdiğim bir hikaye. Veda Senfonisi'nin özelliği de şu, bir yaratıcılık üzerinden aslında nasıl protesto edilir, nasıl bazı şeylerin karşısına durulur gösteren bir eser.
Şöyle ki kış mevsiminde orkestra üyeleri, orkestrada çalışanlar, enstrümancılar, kopistler, çünkü kopist de var orada, notaları yazan kişiler de var. Ve Haydn şehre gitmek istiyorlar. Çünkü Viyana'ya çok uzak bir mesafede Esterhazy Sarayı. Ve gitmek için izin istiyorlar. Prens asla vermiyor. Çünkü sürekli müzik yapılmasını istiyor. Çünkü onların gitmesi ve gelmesi uzun süre müzik yapılamayacağı anlamına gelir. İzin vermiyor, vermiyor. Artık çok tak ediyor canlarına. Haydn şöyle bir şey gerçekleştiriyor. Bir eser yazıyor. Eserin sonuna doğru arka taraftan başlamak üzere, senfoni orkestrası arkadan başlamak üzere enstrümanlar yavaş yavaş sahneyi terk ediyorlar. Yavaş yavaş en son 2 keman kalıyor, tek keman kalıyor ve Haydn şef olarak kafasını uyur vaziyette rahleye, yani nota sehpasının olduğu yere koyuyor. Ve prens bu mesajı alıyor, onlara izin veriyor. Ya şey çok güzel değil mi? Prensin de gerçekten bu mesajı alıp onlara izin veriyor. Bizde olsa tez vurula kellesi olmaz mıydı hocam sizce? Biraz o şey, yani onu anlayabilecek kadar nedenleri sorgulayacak kadar bir genel kültür olması. Kişisel Bu gelişmiş. kültürün yerleşmesi. Kesinlikle böyle. Haydn'ın eserlerinden biraz bahsedersek 104 tane senfonisi var. Bu senfoniler şöyle, bu arada hiç seyahat edemiyor Haydn tabii çalışırken Esterhazy'lerle. Emekli oluyor efendim bir süre sonra Haydn. Düzenli işinden emekli oluyor. Paris'e bir seyahat gerçekleştiriyor. 6 tane senfoni yazıyor. Buna bir set diyor. Londra'ya gidiyor. Bir 6 senfoni daha yazıyor. Buna da bir set deniyor. Bu da ikinci set oluyor. Senfonilerin dışında önemli bir şey daha besteliyor. Avusturya Milli Marşı'nı besteliyor Haydn. Bir de senfonisinin bir tanesi Yaratılış Senfonisidir. Yaratılış Senfonisini 2 senede bitiriyor. Çok yani en baştan nasıl dünya var oldu, işte nasıl bir yaratılış serüveni devam etti. İncil'den metinlerle birlikte ilerletiyor bu hikayesi ve içine koro ekliyor. Senfonide koro ekliyor içerisine. Biliyorsun ki Beethoven'ın da 9. senfonisinde koro vardır. Sonraki ilerleyen dönemlerde zaten romantik dönemde birçok besteci koro kullanmıştır senfonilerde. Aynı zamanda oratoryolar besteliyor. Mesela bu oratoryolardan benim de çok sevdiğim bir oratoryo vardır. Mevsimler Oratoryosu. Çok keyifli bir oratoryodur. Emekli olduktan sonra Londra'ya seyahat ediyor. Londra'ya seyahati tabii çok ilginç bir seyahat onun için. Çünkü Londra'daki yaşam, o metropol yaşamı başlamış durumda. Viyana gibi sakin değil ya da Esterhazy Sarayı gibi değil. O metropol yaşamındaki kaosu anlattığı, insanlar, araçlar, işte atlar, arabalar, sürekli bir koşuşturma halini anlattığı bir Londra senfonisi vardır. Kraliçe tarafından ona Windsor Kalesi'ne bir oda veriliyor. Aynı zamanda İngiltere'ye ziyaretinde İngiltere Kraliçesi ona Windsor Kalesi'nde bir oda tahsis ediyor. Bu da çok önemli bir paye tabii ki. Aslına baktığımız zaman Haydn'ın hayatında ilk başta söylediğimiz konuya geri dönersek 2 tane de önemli besteci geçiyor. Bunlardan bir tanesi klasik dönemin önemli bestecilerinden Mozart, diğeri klasik dönemi romantik döneme bağlayan önemli besteci Beethoven. İkisi de öğrenciliğini yapıyorlar Haydn'ın. Fakat senin de bahsettiğin üzere Mozart'la öğrenci eğitmen ilişkisi çok daha uzun sürüyor ve Beethoven'la bu ilişki devam edemiyor. Tüm toplam yaşamına baktığımız zaman eğitmenliğiyle tanınan Haydn, geride ölmeden önce 104 senfoni, 83 tane yaylı çalgılar dörtlüsü, 60 piyano sonatı, konçertolar, oda müziği eserleri, 23 opera, 4 oratoryo, şarkılar, missalar, kocaman bir külliyat bırakıyor. Yani bu noktada Haydn'ın tabii ki uzun bir yaşamı olmuş. Uzun, stabil. Bu çok önemli bir şey. Çünkü birçok bestecide de şunu görüyoruz. Yaşam şartlarının zorluğundan dolayı evet üretimleri farklı oluyor ama bir yandan da yaşam kalitesinin düşmesi üretimini de durduruyor. Yani işte notasını basacak yayın evi bulamayanlar veya eserlerini çaldıracak orkestra bulamayanlar, bu günümüzde bile hala sorundur. Yani bir besteci beste yapınca hemen o orkestralarda çalınıp hemen tanınmıyor. Yani sadece sosyal çevre de yetmiyor bazen.
o orkestranın icra etmesi gerekiyor. Dağıtım yapılması gerekiyor. Bu noktada baktığımızda Haydn elinin altında, yani o Astoria Sarayı'nda bir orkestra olması ve ondan sürekli eser beklentisi olması onu düzenli bir üretime götürmüş durumdadır. Bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim Ceylan. Seninle birlikte başka bir besteci daha umarım görüşürüz. Tabii ki hocam, büyük keyifti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Haydn'ın Sürpriz Senfonisi'nden küçük bir kesitle sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.